Merhaba craft tutkunları, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle eski bir ceketin nasıl bir çantaya dönüştürüleceğini paylaşacağız. Bu tarz videolardan ileride de daha fazla paylaşmayı hedefliyoruz. Böylece atılacak eski kıyafetlerimize farklı bir gözle bakarak onları nasıl değerlendireceğiz bunları da öğrenmiş olacağız birlikte. Benim elimde değerlendirmek üzere ablamın bana vermiş olduğu eski bir kapitone ceket vardı. Son zamanlarda da kapitone çantaların çok moda olduğunu fark ettim. Bunun üzerine de ceketi elime aldığımda kapitone çanta yapmaya karar verdim. Bence bu tarz projeler düz kumaşlarla dikiş yapmaktan gerçekten daha zor. Çünkü elinizde bir ürün var, onu yeni bir ürüne çevirmeye çalışıyorsunuz ve bir şekilde sınırlarınız var ve uydurmakta zorlanabiliyorsunuz. Ölçüleriniz uymayabiliyor. Bugünkü videoda da ben bir ceketi çantaya çevirirken nasıl uydurduğumu, hangi ölçüleri kullandığımı, hangi parçalardan neler yaptığımı detaylı olarak paylaşacağım. İlk olarak bir çantayı yapmak için nelere ihtiyacımın olduğunu düşünerek başlıyorum. Öncelikle ön ve arka iki tane büyük dikdörtgen parçaya ihtiyacım var. Şimdi bu ceketin önü açık olduğu için öncelikle bu önünü dikerek kapatmayla başlıyorum ki iki tane dikdörtgen elde edebileyim. Ancak ceketimin önü işlemeli olduğu için bu işlem birazcık zor olacak. Çünkü hem işlemeler var hem de kapitone kumaş olduğu için bu ceket birazcık kalın ve dikerken zorlanabiliyorum. O yüzden de dikkatli bir şekilde birleştirme işlemini yapıyorum ve sonrasında da üzerinden dikiş makinesiyle geçiyorum. Ceketin önünü kapatıp düz bir parça elde ettikten sonra da ceketimi yapmak istediğim çantanın ölçülerine göre kesiyorum. Burada ceketin önünü ve arkasını kullanarak çantamın ana kumaşı için iki tane dikdörtgen çıkarttım. Bu dikdörtgenlerin ölçüleri 36 x 40 cm. Ceketin alt kısmı çantamın da alt kısmı olacak şekilde ürünümü planladım. Bu yüzden de bu gördüğünüz üst kısımları içe kıvırarak üzerinden dikiş makinesiyle geçtim ve burada da temiz bir görüntü elde ettim. İki parçanın da üst kısımlarını içe kıvırarak dikiş makinesiyle düzledikten sonra da alt kısımdan ilk önce iki parçamı birbiriyle birleştiriyorum. Evet, şimdi de ceketin kollarından çantaya sap yapacağız. Bu yüzden de önce makasla keserek ceketin kollarını düz bir kumaş haline getiriyorum. Sonra da sap ölçülerine göre kollardan kumaş kesiyorum. 2 tane sap yapacağız. O yüzden de 2 tane kumaşa ihtiyacımız var. Kumaşın ölçüleri de 12 cm'e 50 cm olacak. Kumaşları kestikten sonra da eni 3 cm olacak şekilde içe katlıyorum ve içe katladıkça iğneliyorum. İğneleyip çantanın saplarını oluşturduktan sonra isterseniz dikiş makinesiyle geçmeden önce bir üzerine ütü basabilirsiniz. Böylelikle daha düz bir sap elde edersiniz. Sapları ütüledikten sonra da dikiş makinesiyle birleşme yerlerinin üzerinden geçebilirsiniz. Sapları çantaya dikmeden önce de çantanın kenarlarını birleştiriyorum yine dikiş makinesi yardımıyla. Çantanın kenarlarını birleştirdikten sonra da sapları çantaya dikiyorum. Sapları dikerken dikkat etmeniz gereken şey ise tam olarak uygun yerlere yerleştirmeniz. Örneğin dikerken ortalamazsanız çantanın dengesinde muhtemelen problem oluşacaktır. Ben çantamı diktikten sonra yaklaşık 34 santimlik bir eni oldu. Bu yüzden de kenarlardan 7 santim bırakarak saplarımı yerleştirdim.
Çantanın saplarını uygun yerlere koyup iğneledikten sonra üzerinden dikiş makinesi yardımıyla geçiyorum. Çantanın saplarının sağlam dikilmesi gerçekten çok kritik. Sonrasında ağır bir şey koyduğunuzda eğer sağlam dikmediyseniz saplar kolaylıkla açılabiliyor. Sağlam dikiş yapabilmek için de ben dikişe başlarken mutlaka ileri geri yapıyorum. Böylelikle dikişin açılmasının da önüne geçiyorum. Çanta şu anda kısmen bitti aslında. Gördüğünüz gibi saplarını da yerleştirdik. Ancak ben içerisinde daha temiz bir görüntü elde etmek için bir astar da dikmek istiyorum. Gördüğünüz gibi şu anda böyle görünüyor. Astar için de evde eski bir gömlek buldum. Bu gömlekten astar çıkartacağım. Astar için de yine çanta kumaşında olduğu gibi iki parça için 36x40 santimlik bir ölçü kullanacağım. Biliyorsunuz çantanın ana kumaşı için iki ayrı parça çıkarmıştık. Bu sefer gömlekte tek parça çıkararak ilerleyeceğim. Çünkü gömleği ölçtüğümde bu şekilde daha uygun olacağını fark ettim. O yüzden de boyu 80 santim, eni 36 santim olan bir kumaş çıkarmaya çalışacağım şimdi gömlekten. Ancak gömleğin de kıvrımları olduğu için bu boyutlarda dümdüz bir kumaş elde etmek gerçekten çok zor. O yüzden de ben yapabildiğim ölçüde potları düzelterek belli yerleri dikerek dümdüz bir kumaş çıkarmaya çalışacağım. 36x80 santimlik bu düz kumaşı elde ettikten sonra da ikiye katlıyorum ve aynı çantanın ana kumaşında yaptığım gibi iki kenarını dikiş makinesiyle birleştiriyorum. Ve gördüğünüz gibi astarımı da bu şekilde oluşturdum. Şimdi bu noktada artık astarla ana parçayı birleştirmek kaldı. Birleştirmek için de astarı çantanın içerisine yerleştiriyorum. Sonrasında astarın kumaşlarının uçlarının gözükmemesi için içe doğru kıvırıyorum ve çantayla eşit bir boyuta gelmesini sağlıyorum. İki noktanın birleştiği yerin üzerinden de dikiş makinesiyle geçiyorum ve böylelikle astar ve çantanın ana kumaşı birleşmiş oluyor. Ve gördüğümüz gibi çantamızı sonunda oluşturmuş olduk. Bence astarı dikmek gerçekten iyi oldu. Çünkü içerisinde daha temiz ve derli toplu bir görüntü elde ettik. En başta da bahsettiğim gibi bence bu tarz dönüşüm projeleri düz kumaşlarla dikiş dikmekten gerçekten daha meşakkatli. Ama sonuç gerçekten de yaptığınız işe değiyor. Umarım paylaştığımız bu proje size de ilham olur. Eğer sizin de böyle dönüşüm projeleriniz varsa mutlaka bizimle Instagram hesabımız üzerinden paylaşın. Videomuzu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalımıza hala abone olmadıysanız da abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.